Sosyoekonomik seviye bizim pazarlamada ilk öğrendiğimiz şeylerden birisi. Sosyoekonomik seviye yani ses gruplarına göre insanları segmente edebiliyorduk. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu diye insanları alım güçlerine göre bölmüşlerdi insanlar. Yeni dünya düzeninde büyük bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar ihtiyaçları olmasa dahi satın alabiliyorlar. Eskiden bu A, B, C, D grupları ilk devreye girdiğinde insanların ihtiyacı olduğu şeyleri aldığını düşünüyorduk. Ama artık insanlar çok daha büyük bir oranda ihtiyaçları olmayan şeyleri almaya başladılar. Bu en basit örnek iPhone'lar. iPhone'ların artık şu an fiyatları 10.000 lira bandını geçti Türkiye'de ama buna rağmen fakiri, zengini herkes yine iPhone almaya çalışıyor, alıyor. Böyle bir dünya içerisinde bizim için bu insanları sadece alım güçlerine göre bölmek çok da geçerli bir sonuç değil. Biz artık insanların ihtiyaçlarını arttırmak pazarlamada ne kadar etik olur, ne kadar değildir tartışılır ama insanların ihtiyaçlarını arttırmak, insanların yeni şeyler satın almasını teşvik etmek için bir şeyler yapıyoruz. Burada sadece alım gücüne göre bölmektense insanların gerçekten sevdiği markaları, aldığı markaları, beğendiği, hayran olduğu markalara göre insanları bölümlendirebiliyoruz. Diğer yandan elimizdeki dataya göre insanların neye ihtiyaç duyabileceği, neyi ihtiyaç duyacağını düşüneceğini dahi hesaplayabiliyoruz. Hani o her konferansta şaşalı bahsedilen Big Data var ya, büyük veri dediğimiz şey. Aslında birçoğumuzun elinde öyle çok da büyük bir veri yok ya da büyük veri olduğunu zannediyoruz. Olanlarda dahi işleyebilme kapasitesi oldukça az. Ancak bunu gerçekten işleyebilen markalar, gerçekten Big Data'yı kullanabilen, toplayabilen markalar çok daha sağlıklı segmentasyona gidebiliyorlar. Dijitalin hayatımıza girmesinden itibaren artık insanların neye ihtiyaç duyabileceğini belki de insanlardan önce tahmin edebilir hale geliyoruz. O yüzden sosyoekonomik seviye evet bir noktaya kadar bizim işimize yarayabilir fakat bu aldığımız data üzerinden insanların neyi beğenebileceğini, neyi beğenemeyeceğini çok daha iyi tahmin edebiliyoruz. Çok basit bir örnekle başlayalım. Örneğin Facebook'ta bir insan Mercedes sayfasını beğeniyorsa, Mercedes sayfasını beğenen bir insanın bir otomobil kokusu, oto kokusunu satın alabilme şansı daha yüksektir. Evet, peki hangi otomobil kokusunu satın alır? Örneğin piyasada 8 farklı fiyatta otomobil kokusu olsun, hangisini satın alacak? O zaman deriz ki en pahalı olanı alacaktır. Neden? Çünkü adamın Mercedes'i var diye. Ancak Mercedes sayfasını beğeniyor olmak adamın Mercedes sahibi olduğunu göstermeyecektir. Bu ikinci kırılımımız. İkinci kırılımda daha fazla data ihtiyacımız var. Aslında bu insanın öncelikle lokasyonunu biliyorsak, GPS verisine sahipsek, o insanın şehir içerisinde nereden nereye gittiğini tahmin edebiliriz. Eğer hep otobüs güzergahlarını kullanıyorsa büyük ihtimalle toplu ulaşımı seçiyordur. Eğer toplu ulaşım güzergahının dışında yollara da gidiyorsa hızlı bir şekilde demek ki otomobili vardır diyebiliriz. Eğer bizim mobil uygulamasına erişimimiz varsa yani mobil cihazında bir uygulamamız varsa onun büyük ihtimalle hangi uygulamaları daha sık kullandığını da görebiliriz. Örneğin o kişi sık sık bankacılık uygulamaları kullanıyorsa, bizde ona ait bir veri varsa büyük ihtimalle bu adam birazcık daha alım gücü yüksektir diyebiliriz. Çünkü sürekli havale işlemlerine, EFT falan bakıyorsa. Daha fazla alım gücü olduğunu düşünüyorsak Mercedes sahibi olma şansı birazcık daha yüksektir diyebiliriz. Bunun gibi yüzlerce farklı datayı işleye daha fazla datayı toplaya daha net bir şekilde bu adamın Mercedes sahibi olup ya da BMW sahibi olup olmadığına emin hale gelebiliyoruz. Eski oranla ses grupları yavaş yavaş hayatımızdan çıkar oldu. Artık yeni dünyada biz kişiye özel hedeflemeden bahsediyoruz. Sadece adamın adını soyadını bilmek değil, tamamen onun ihtiyaçlarını tahmin etmek, onun ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar, pazarlama aktiviteleri oluşturmak ve bunun üzerinden direkt olarak tek bir kişiye yönelik pazarlama çalışmalarından bahsediyoruz. Yeni dünyanın pazarlama düzeni bu şekilde.